Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Çok defa imtihana tabi tutulacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir nur, bir hidayetle gelmiştir. Allah o sadık, masduk olan peygamberin arkasında bizleri de sadık ve masduk olarak haşr ve neşr eylesin. Hatıralara hürmet etmek, bu imandandır diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maddi, manevi muvaffak olma bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o Nebiler Nebisini tanımaya bizi muvaffak kılsın. Sen şahit ol Allah'ım, ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, maddi manevi muvaffak olma bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Hayatında hiçbir mahrumiyeti, hiçbir işkencesi olmayan bir insan muvaffak olamaz. Dünyada suri bir muvaffakiyet görülse bile bu devamlı değildir. Ahiretteki muvaffakiyet ise asla bahis mevzu olamaz. Her türlü refah ve saadet, her türlü iyilik ve güzellik bir kısım sıkıntılara, bir kısım meşakkatlere, bir kısım mesaib ve devahiye katlanmaya bağlıdır. بِقَدَرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِي demişler. Ne kadar meşakkate maruz isen, vücuduna ne kadar diken battı, canın ne kadar yandıysa o kadar yükseleceksin. Çilesi, ıstırabı olmayan insan esasen büyük davanın büyük adamı değildir. Onun içindir ki Allah en fazla sevdiği ve sevmesini bizlere bir farz olarak yüklediği göklerin ve yerin nuru, bütün varlık aleminin merkezi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı akla hayale gelmedik meşakkatlere maruz bırakıyordu. Ama bu kötülükleri, fenalıkları, bu musibetleri ona, kendilerine hak tebliğ ettiği için kafirler yapıyorlardı. Allah kafirleri sebep ve vesile yapıyor, Habibi edibini imbikten imbiye atıyor, potadan potaya intikal ettiriyor. Bir eridin yeter mi yetmez, bir daha eriyeceksin. Pota kaldı mı içinde zaten yoktu ki ne potu olacak. Hasların hası haline getirdiği, bütün haslara imam yaptığı Nebiler Nebisini bu mevzuda dahi mukteda bih olarak bize arz ediyor. Kudvetuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyen bizler, önderimiz, rehberimiz, piştarımız Hazreti Muhammed'dir diyen bizler, karşımızda bu hususta dahi onu örnek görelim diye, mukteda bih görelim diye. Resul-i Ekrem büyük davasından böylesine haince, sinsice şeylerle vazgeçirilmeye çalışıyor.
O ise direniyor, zireklik gösteriyor, yılgınlık göstermiyor. Dimdikti hayatının sonuna kadar. Dimdik büyük vazifesini rahatlıkla hayatının sonuna kadar yaptı. Okuduğum bu ayeti kerimede de kafirlerin onun karşısına çıktıkları bir kısım tuzakları, bir kısım hileleri anlatıyor. Sana tuzak kuracaklar. Seni kökten kazmak için, seni idam etmek, yok etmek için çeşit çeşit hileler çevirecekler, komplolar kuracaklar. Ama Habibi edibim itimat et, inandığın Allah'a itimat et, Allah hayrül makirindir. Bütün kefere ve fecerenin çevirdiği hileleri, tuzakları onların başına çevirecek, ters yüz edecektir. Bütün emellerini akın bırakacaktır. Bütün onları haib ve hasir kılacaktır. Seni ümit var edecek, seni mesud edecek, seni muzaffer edecektir diyor. Her gün Resul-i Ekrem'in karşısına bunlardan biri çıkıyordu. Her gün bir köşe başında zağlı bir bıçak, zehirlenmiş bir kılıç Resul-i Ekrem'in karşısına çıkıyordu. Her gün bir duvarın başından bir taş atılıyor, bir yığın toprak saçılıyor veya yığın yığın tükürükler mübarek yüzüne atılıyordu. O tükürükleri nereye atmak icap ediyor onu Allah bilir, onu Resulullah bilir, onu biz de biliyoruz ama Allah Habibi edibini eritiyor, çileden çileye maruz bırakıyordu. Bütün kainat şahit oldu, etrafındakiler etba-ı şahit oldu. Biz de şahidiz ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam zerre kadar inhiraf etmemiştir. İşte bu kötü hazırlıklardan, tuzaklardan bir tanesini de ileride İslam'ın yüzünü ak edecek Hazreti Ömer'e yaptıracaklar. Hazreti Ömer'in elini, Müslümanlığın yüzünü güldürecek Ömer'in nurlu elini kana boyayacaklardı. Ebedi husrana, ebedi haybete mahkum edeceklerdi. Omuzundan büyük davayı atmayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Beyhaki ve Taberani'nin Akil İbni Ebi Talip'ten bize naklettikleri şeye göre لَوْ وُضِعَتِ الشَّمْسُ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرُ فِي يَسَارِي لَا أَدَوْ هَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللّٰهِ اَوْ اُهْلَكَ فِي طَلَبِهِ اَوْ كَمَا قَالَ. Güneşi bir omuzuma koysalar amcacığım, ayı da bir omuzuma koysalar, vallahi ben bu işi bırakmam, hiç teklif etme. Ta bu işi herkese duyuruncaya kadar Allah dinini izhar edecek veyahut da ben bunu talep ederken ölüp gideceğim. İşte bu iki şey olur, üçüncüsü olmaz. Benim terk etmemi bana teklif etmeyin diyordu. Amcası ağlayan Nebi'ye git evladım diyordu. Şimdiye kadar nasıl himaye ettim, bundan sonra da himaye edeceğim, bildiğin gibi hak ve hakikate tercüman ol diyordu. Yolların çetrefilli olması, karşısına çeşit çeşit insanın çıkması, bıçakların, hançerlerin, kılıçların çıkması Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı sindiremiyordu. İşte size sürur verecek şu tabloyu bu mevzuda arz etmekle iktifa eder. Hazreti Hamza İslam'a girince hem İslam bağı hem de cibilli bağ, Müslümanlar kuvvet kazandığından kafirler iyice şoku olmuşlardı. İyice efkarları allak bullak oluverdi. Hazreti Hamza gibi gözünü budaktan esirgemeyen bir insan, hem imanla Resulullah'a bağlanır, hem de amcası olduğundan dolayı cibilli bir bağla bağlanırsa, artık bunlara karşı çıkılmaz diye ciddi bir endişe almıştı. Onun için vakti hiç fevt etmeden, hemen 2-3 gün içinde Hazreti Ömer gibi mert mi mert, cesur mu cesur birisini hazırlayıverdiler. Ebu Cehil'in şeytanatıyla, o zamana göre Ebu Süfyan'ın şeytanlığıyla Hazreti Ömer'i hazırlayıverdiler. Hür hiddet ve alabildiğine bir şiddet içinde Resul-i Ekrem'e karşı son oynanacak oyunu oynayacak, işini bitirecekti. Çok çetin bir işe girişmişti. Ama o işin neticesinde dize gelme, teslim olma da vardı. Ömer'in bu mevzuda dize geliş, teslim oluşunu bize vaka tespitçileri, magazi yazarları anlatırken Kabe'nin örtüsü altında Resul-i Ekrem'in Kur'an'ını dinlediğini de naklederler. O belki onun sinesinde bir kısım buzların erimesine sebebiyet vermiştir. Bir kesilmiş kurbandan duyduğu bir sesle bir buz parçasını eritivermişti. Fakat en son kız kardeşinin evinde bütün buzları eriyivermişti. Bir hiddet Mekke'nin karanlık sokaklarından birinde
Resul-i Ekrem'in bulunduğu İbn Erkam'ın evine doğru giderken karşısına Nuaym İbni Abdullah çıkıverdi. Nere böyle pür hiddet ya Ömer dedi. Muhammed'in başını kesmeye gidiyorum dedi. Ömer'in pervası yoktu ki hicret ederken bile kadınını, çocuğunu sahipsiz bırakmak isteyenler falan vadide karşıma çıksınlar diyecekti istikbalde. Ömer'in füturu yoktu, pervası yoktu. O gün de öyleydi. Zaten Allah Resulü Buhari'deki bir hadis-i şerifiyle insanlar maden gibidir. Cahiliyede altın olan yine altındır, bakır olan yine bakırdır. Sünepe, miskin mi miskin olan insanlar kafirken nasılsa Müslümanken de öyle olur. Ama cesur, mert, gözünü budaktan esirgemeyen insan Müslümanlığa o haliyle girdiği zaman o İslam'ın müdafii ve muhamisi olur. Çok çetin bir işe girişmişin Hattaboğlu dedi. Bu söz dahi Ömer'in çileden çıkmasına kafi geldi. Göğsünden tuttuğu gibi bu zayıf, çelimsiz adamı yere attıverdi ve göğsüne çullanıverdi. O dakikacıkta evvela onu boğazlayacak. Evvela senin işini göreyim de sonra onu. Demek sen de onlardansın. Nuaym İbni Abdullah gülüyordu Ömer'in cesaretine. Allah'ın hilmine gülüyordu. Resul-i Ekrem'in çektiği cefalar karşısında Allah'ın halim olmasına gülüyordu. Ya Ömer, senin kız kardeşin de girdi bu yola deyince Ömer beyninden vuruluverdi. Nuaym'in sırtından veya göğsünden kalktı, damadı Hazreti Said'in evine girdi. Amcasının oğlu, kız kardeşinin kocası, akrabası ondan evvel Müslüman olmuş, İslamiyet'e girmişler. Ve Hazreti Habbab onlara Kur'an talim ediyordu. Taha suresi nazil olmuştu. Resul-i Ekrem'in destanı desem sedadır. Resul-i Ekrem'i anlatan, Hazreti Musa'yı anlatan, peygamberlerin çilesini anlatan, insanların imanını anlatan, seherenin, keferenin hakikat karşısında dize gelişini anlatan, adeta Resul-i Ekrem'in hayatını destanlaştırıyordu. İşte bu sure nazil olmuş ve o iki insana talim ediliyordu. Ömer'in aslan sesi kapının önünde duyulunca Habbab bir tarafa sivişmiş, saklanıvermişti. Kız kardeşi de korkudan ne yapacağını bilememişti. Damadı da ayrı bir tarafta saklanıvermişti. Ama Ömer'in içine Taha suresinin lahutu sesi çoktan girmiş, içinde bir kısım buzların erimesine sebebiyet vermiş. İçeriye şiddet ve hiddetini muhafaza ederek giriyordu ama artık bunlar sun'iydi. Neydi okuduğunuz? O tabi çekimser kalıyor. Allah'ın kelamını çıkarıp Ömer'in abdestsiz eline vermek istemiyor. Damadının yakasından tutup yere atınca kız kardeşi araya giriyor. Ağzından yediği yumrukla kanlar içinde yere serilen kız kardeşi Allah'a teveccüh ediyor. Mazlumun, kalbi münkesirin o esnada Allah'a teveccüh de ağzından çıkan dua, münacattaki mübarek kelimeler iksir gibi tesirini gösteriyor. Ömer getirin o Kur'an parçasını bana. Sure-i Taha'yı eline alıyor, kemal edeple onu okumaya başlıyor. Yavaş yavaş adeta insanlığı meshvolmuş Ömer o esnada fıtratı asliyesine dönmek için bir değişme görülüyor kendisinde. Yavaş yavaş Ömer değişiyor. Yavaş yavaş Ömer çözülüyor. Allahu la ilahe illahu lehul esmaul husna ve hel etâke hadîsü Musa buraya geldiği zaman putperestliğin nasıl peşi peşine yıkıldığını Ömer hayalen tasavvur ediyor. Her şey Allah'ın azameti karşısında nasıl parça parça olup yıkıldığını müşahede ediyor gibi oluyor. Bu arada Ömer radıyallahu anh la ilahe illallah Muhammedur Resulullah besmelesini çekiyor, içindeki buzları eritiyor, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanına gitmek üzere yola çıkıyor. Haber çoktan Resul-i Ekrem'e ulaşmış. Bir iki gün evvel vaka zayıf dahi olsa Resul-i Ekrem Ebu Cehil ile Ömer'den ikisinden birine dua etmiş. Bunlardan birine hidayet eyle demiş. Çeşitli tariklerle rivayet edildiği için zayıf olsa bile kuvvet kazanıyor. Resul-i Ekrem'e daha evvel Cibril gelmiş, Ömer'in geldiğini, nasıl geldiğini haber vermiş. Onun için Nebiler Nebisi'nin hiç endişesi yoktu. Telaşa, paniğe kapılan sahabinin paniğe kapılması karşısında 3 günlük Müslüman, cesur Müslüman Hamza İbni Abdülmuttalip kapının arkasına sıçrayıverdi. Ömer kem niyetli geliyorsa haddini bildirmek çok kolay bir şeydir, rahat bir şeydir. Eğer iyi niyetle geldiyse başım üzerinde yeri var. Birbirinden 3 gün faslayla, 3 günlük bir farkla, aralıkla Müslüman olan bu iki insan İslam'a güç ve kuvvet kazandırmışlardır. Ve kafirler işte ondan sonradır ki yıkılmışlardır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ömer Resul-i Ekrem'in yanına girdi. Resul-i Ekrem onu tebessümle karşılıyordu. Sahabi de hayret içindeydi, dehşet içindeydi.
Yanına sokulduğu zaman eteğinden tuttu, silkiverdi. Belki de o esnada küfre ait her şey dökülüverdi. Artık ondan ötesini ne tasavvur ne de ifade dile getiremez. Develerin boynunu panayırlarda büküp altına alan Ömer, o dev Ömer, 2 metreden uzun boyuyla Resul-i Ekrem'in karşısında 2 büklüm olmuş, bize gelmiş. Huzur-u Resulullah'ta öyle erimiş, öyle tükenmiş, öyle küçülmüştü ki Allah Resulü onu sinesine bastığı an oradan ayrılan Ömer başka bir Ömer olarak ayrılıyordu. Kılıcıyla onun başını kesmeye giden Ömer, kılıcını kınına sokmuş, Müslümanların 39 Müslümanın önüne düşmüş, açıkta namaz kılalım enerjisi, açıkta namaz kılalım cesareti, açıkta namaz kılalım hakkaniyete, hakka bağlılığı havası içinde dışarıya çıkmış. Müslümanların İslamiyetlerini ilan etmeleri Ömer'in o günüyle olmuştu. Allah Celle Celaluhu bütün yeryüzü Müslümanlarının bir Ömer beklediği bu devirde şahsi manevi halinde bu Ömer'i zuhur ettirsin. İslamiyetimizi ilan ve izhara bizleri muvaffak kılsın. Hak ve hakikatin açık, berrak yüzünü güldürsün, bizleri de güldürsün. O günden sonra İslamiyet zuhur etti. O günden sonra Allah Resulü'nün meydana getirdiği mevceler bütün afakı sardı. O günden sonra onun sadık yarlarının, yaranının, atlarının naraları bütün cihanın her tarafında duyulmaya başladı. Cihan Hz. Muhammed'in cihanı oldu sallallahu aleyhi ve sellem. O dalgaların en küçüğü, 20. asrın kurumuş, patlak patlak, çatlak çatlak olmuş sahiline gelse dahi biz elhamdülillah sinelerimizde onun muhabbetini, ona imanın coşkunluğunu, ona bağlılığı hissediyor ve Allah'a binlerce hamd ve sena ediyoruz. Onu anarken, ona ait şeyleri anlatırken sanki sahabenin içinde gibi kendimizi hissediyoruz. Sanki Ömer şimdi geldi, sanki şimdi çıkıyor gibi. Allah bütün gönüllere duyursun. Allah hissiyatımızı hüşyar eylesin, kalplerimizi hüşyar eylesin. İslamiyet'i hakiki manasıyla, gerçek yüzüyle kavramaya bizleri muvaffak kılsın. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kure'el Kur'anu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil hakim. İnneke leminel murselin ala sıratın müstakim. Sadakallahul azim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi hamden kamiline kema emer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhun nebiyyül muteber. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منه والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا İbadallah, Allah'ın kulları, ittakullâhe ve ati'ûh. Allah'tan çok korkun. Korktuğunuz için Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itâi zil kurbâ. Allah adaletle emrediyor. Yalnız doğrular cennete gidecek. Size doğrulukla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, görmeseniz dahi her hadise tarrakalarla onu ilan ediyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda yükselmesi uğrunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden,
rahatsız olmadığınızdan ve henüz rahatsız olduğunuzdan, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının, yanlış terbiyecilerin anlayışının değil, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Size böylece vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, 1000 türlü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan İslamiyet'i bulasınız. Emn-i eman içinde sahili selamete çıka, müminlere Allah'ın vaad ettiği cennete dahil olasınız. Akimis salat, inne salate tenha anil fahşai vel münker, ve la zikrullahi ekber, vallahu teala ve la nes'alun.